Bugün 25 yıl önce terk edilmiş ama açık olduğu dönemde İstanbul'un en lüks otellerinden birinde dedektörle bakalım neler bulacağız. Her yerde bir şey bulabiliriz. Bak Musab, senin resmini çizmişler. Bu benim birkaç ay sonraki halim. Evet evet. Oraya geri döndükten Aynen. sonra. Yaklaşık 72 sene sonra Musab bu halde olabilir. Kaç? Yarım kiloyla mı çalışıyorsun? Yok abi. Tamam. 250 gram. En son gittiğimde 15 kilolara falan çıktım. 15 kilo dumbbell. Lan 15 kilo dumbbell. Bir şey söyle, 15 kilo dumbbell kaldırabilir mi bu? Yok abi, ısınma zaten o. Evet aynen. O zaman 100 kilo. Aha, Nerf mermisi. Çocuklar buraya gelmiş, eğlence yapmış. Türkü söylüyor olabilir mi şu anda? Bir şeyler anlatmaya çalışıyor ama. Mesela bak, gel bak. 65. Bunun 80'lerde olması lazım. Anladın mı? Biraz daha değerli bir şey. Yani sonuçta bu yerin altında da inşaat demirleri var. İçeriye girelim mi evin bir tanesine, yani odalardan birine? Gel bakayım. Biraz da korkuyorum açıkçası odaya girmekten. Yani 2001'den beri kapalı burası. Bak şurada bir şey var ha. Oo, ne lan bu? Allah. Hadi challenge ne olabilir? Abi şu an neredeyiz? Odanın girişindeyiz. Bence birisi anahtarını Tam düşürmüştür. anahtar geliyor. Harbi mi? Gazoz kapağı olabilir. Tam yerini bulalım da boşluğuna kazmayalım. Şurası. Bu mu lan? Ya, yay çıktı böyle bir tane. Ha, yatak yayı olabilir mi abi bu? Öyle bir şey büyük ihtimalle. Kapı yayı da olabilir. Dur bakayım, o mu? Evet, bu. Neyse, bulmadık demeyiz. Alalım şunu kenara. Musab dikkat et, paslı. Buradan doğru tetanoza doğru gitmeyelim. Ben buradayken bir tetanoz aşısım. Yakışır, yakışır. Oluyor. Aynen yakışır. Evet, şimdi odaya giriyoruz abi. Burası beni biraz ürkütüyor. En son sen girmişsin tuvalete. Belli bak. En son Kaan'ın işi bu. Burada bir pizza ortamı olmuş. Aa, şunu bulduk bak. Şunu şöyle atalım. Hayır, bir de buradan bir leşmeş bir şey. Aha, burada şunu bulduk. Haydi. Haydi ya. Burada hiç nahoş şeyler yaşanmış. Çok cam var. Burada balkon burası. Burada bir şey yok. Öbür tarafa gidelim. Yastık ister misin bak? Akşam yatarsın sen buna. Bence güzel bunu. Buna biri bir şey yapmış ya. Kim bilir neler yapmış. Az önce gördüğünüz şeyden sonra ben her şeyden kullandım. Evet ya, gerçekten. Banyo, yatak odası burası. Bak askı. Aa bak. Avize mi? Evet, ne denir? Aplik. Bayağı enteresan bir şey bulduk ha. Ya biraz iyi durumda olsalar para eder, biliyor musun? Evet. Çünkü bu vintage dalgasına bayağı şeyler var. Manzaraya baksana. Düşme lan aşağı. Korkuluklar hep gitmiş. Buranın korkuluğu aşağıda mı? Yazık ya. 2001'den beri burası böyle atıl. Grafiticiler gelmiş. Bak şuralar bahçeymiş. Buralarda ya biraz bakmak lazım. Aa bak, şurada bir şey var. Bir boru. Bak içi şey olmuş. Ellemek istemiyorum çünkü paslı. Topraktan çıkan pas direkt tetanoza neden olabilir. Bayağı bildiğin gider borusu bulduk. Senden aslında bunu alıp Kaan'ın masadan direkt tuvalete doğru götürsek, hiç yerinden kalkmadan. Çok hoş. Evet, tertemiz. Yine bakıyorum buralara. Ha, bu ne? Oha, bir şey bulduk lan. Oha. Bu ne ya? Yani testereye benziyor bence. Yani onu anladım ama neden? Bir testere. Ya bahçıvandan kalmıştır. Bir şey olmuştur. Şunu koyalım mı? Bunu temizleriz. Bunu cillop yaparız ya. Bu video için değil tabii de. Belki Reels Shorts olarak yaparım. Ya şey fikri enteresan geliyor bana. Hep böyle yerlerde. Belgesel izlediğimde de aynı şeyi düşünüyorum. Burada zamanında şu gezdiğimiz odada birileri kalmış, tatilini yapmış. Abi evet, o böyle terk edilmiş yerlerde Çernobil gibi her şeyi bulabiliriz ya bu arada. Yaşam var burada çünkü. İşte o fikir 25 yıl önce Bir şey olmuş vardı yani. Hatta yani ondan önce de 70'li yıllarda açılıyor burası, yanlış bilmiyorsam. Bayağı bir yaşanmışlık var. Bak şurası gazino gibi bir yer galiba. Burada bir şeyler bulabiliriz ya. Garaj mı şurası? Orası garaj. Arabaları koydukları yer. Değerli bir şey çıkar mı? Hayır, adam donunu bırakıp gitmiş Musab. Doğru, her şeyi beklemek lazım. Bu yapraklar burada nasıl toplanıyor mesela? Doğru, burada çalışan görevli falan da yok Evet. değil mi? Buraya atmışlar falan diyeceğimiz. Şurada bir şey var. O neymiş ya? Ama bak, bu araba şarj şeyi gibi bir şey ya. Ama pil var bak. Evet. Bak buradan böyle bastır. Kim bilir, bir malzemenin pil koyma yuvası. Her şey olabilir dedik ya. Böyle mekanik bir şey. Bu ne? Aa bak. Mum mu? Evet, mum. Tea light, ama hiç bu kadar küçüğünü görmemiştim. Aşırı küçük. Yerdeki inşaat demirlerini ötüyor. Sonuçta burası şey değil ya.
yani bir yapı. O yüzden çok da demir kullanmışlar bu arada. Nereye tutsanız çıkıyor bir şeyler. Şeyi bir aydınlıkta da görelim mi abi? Şöyle bir şey. Yani hiçbir işe yaramaz ama bak bir de bu. Tea light. Yani hiç bu kadar küçüğünü görmemiştim ama yalan yok. Kokuyor mu? Kokmuyor. Kokusu belki gitti artık yani. Bak şurada bir garip bir yer var. Bak burası tam dediğimiz gibi bak. Çok kötü ya. Çok kötü. Yani paha biçilmez bir araziden bahsediyoruz bu arada. Hani yerli turist gelmiş, yabancı turist gelmiş vakti zamanında. Bir böyle sanırım bir kira anlaşmazlığından falan olan olmuş. Ondan sonra gelip burada şey yapmışlar. Bu ne? Bali. Anlıyor musunuz yani? Bali var burada. Niye bitmiş Bali şişesi var yani? Yazık, üzülüyor insan ya. Milli servet abi burası. Böyle şeyler beni çok üzüyor. Burası otel odasından çıkıyor. Şuradaki sosyal tesise doğru giden yer. Bu sosyal tesisin ne olduğunu biliyor muyuz? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bak. Bak. Şurada bir şeyler var. Hep bunlar çıkıyor. Bunlar ne ya? Aa, bu ne? Oha. Para mı o? Para 1946 1 cent. Yani herhalde öyle. We got yok. In God we trusty. Bak buna şaşırdım ha. Bu şu ana kadar bulduğumuz en değerli şeydir. Burası kaç yılında kuruldu? 1970'lerde kuruldu diye biliyorum. Yani 0.05 ile yarım dolar arası civarı koleksiyon değeri varmış bu paranın. Allah bereket versin. Ama mesela basım hatası falan varsa ki bunu anlayamayız, basım hatası var mı yok mu? 20 dolara falan gider diyor. Cebe koyuyorum bunu. Yani şu an gerçekten çok acayip şeyler buluyoruz. Sadece kafamda 1 senti nasıl bulduk onu tam anlayamadım. Yalan yok. Var mı bir teoriniz o paranın buraya nasıl geldiğine dair? Kaan gelir burada uyur birazdan. Yatak mı bu? Yatak. Aa şurada da mobilyalar var. Aa mu? Yatağı duyunca geldi. Yatağı duyunca mı? Bak burada var bir tane yat. Yeşillikler içinde. Oo güzel. Kanepeler falan var şurada. Bak şurası da bir işletme gibi, böyle hani oda değil mesela orası. Bak, çok güzel grafiti yapmış çocuklar yalnız, baksana. Buradaki grafitiler çok güzel. Evet. Oo, kim yaptıysa eline sağlık. Bunlar sanat. Evet, bunlar sanat. Çok güzel yapmışlar. Bunları beğendim gerçekten. Diğer odada duvarda seni evi yorum yazıyor. Evet, evi yorum yazıyordu. İyi, önemli olan niyet ama. Burada hava güzeli falan var abi. Birisi bu kapıyı zorlamış. Bir boğuşma. Evet, bir boğuşma gibi. Tabii. 3 ayaklı birisi yapmış gibi. 3 parmak, 3 parmak. Hep böyle böyle. Tövbe tövbe. Giderek tuhaflaşıyor. Abi, giderek 3 parmaklı biri boğuşmuş orada Kaan'ın dediğine göre. Ne göreceğiz çok merak ediyorum şu an orada. 3 parmaklı birinin boğuşmasını çekmeye gidiyoruz. Geçmişte boğuşmuşlar. Bu ne lan? Allah kahretmesin, kuşun bacağı, kanadı. Ne? Olay yeri inceleme yazıyorsa orada çok takılma Kaan. Şurasıydı değil mi o? O ne? Bir dakika, şu olay yeri incelemeye gitmeden önce. Oha. E mi? He. Bir testere buluyoruz, bir buluyoruz. Burada İnşaat yeri yani sonuçta. Bak üçgen bu. Bende bunun küçüğü var. Siyah abanozdan kolye uçları bunun küçüğüyle böyle sanki kullanılmış hissi veriyorum. Şimdi şeyi bıraktık. Şu an bu katta artık dedektörle bir şey aramıyorum. Şu an gizem çözüyoruz. 3 parmaklı bir boğuşma yaşanmış. Lan her tarafında bir şeyler yürüyormuş gibi geliyor. ben de az önce kolumda yürüyordu üfleyerek. Aa, harbiden ha. Bak 3 parmaklı. Ya şöyle bir şey yapmış olabilir mi? Şöyle 3 parmak geçerken o da olabilir belki. Sürekli herkes bir tarafını kaşıyor bu arada. Gerçekten çok fena. İyimser düşünüyoruz gibi Evet. hissediyorum. Harbi mi? Oha! Harbiden bak, olay yeri inceleme şeyi var, bandı var. Ama band sökülmüş. Burası olay yeri inceleme mekanı değildir zaten artık. Yoksa zaten bütün bina kapanırdı. Burada bir şeyler olmuş Musab. İnternetten bakarız ya, kayda değer bir şeyse, ama çok da girmeyelim. Bir olay yeri inceleme bandı çekildiğine göre burada Bir şeyler olmuş. hırsızlık olabilir, adam yaralama olabilir. Ya böyle yerlerde şeye çok dikkat etmek lazım bak. Tamam, düşsek ölmeyiz ama iyi de olmayız yani. Ya burada eskiden büyük ihtimalle korkuluklar vardı, artık yok. O yüzden böyle havaya bakarak yürümemek gerekiyor. Evet arkadaşlar, buradan çıkan son müşteri temiz bırakmış. Biraz önce çok kötüydü o da. İçeri daha temiz, bak bayağı tertemiz lan burası. Kartpostal var. Ay dur, merak ettim onu. Bir şey yazıyor mudur lan acaba? Dur atlayayım mı? Sen atla Kaan be. Evet, yılan yuvalarının içinde. Ne kartpostal ıslak mendil bu ya? Ya Allah kahretmesin ya. Hazır oradayken Kaan, O ne ya? şununla bir dessene onu. Şunu mu?
Şey ya, pizcilerin. Ona kapkacak çıktı lan. Belki içinden dolma çıkar. Ha yeriz. Acıkmıştık zaten. Bunu çöpe atalım. Otel odasına girmeden önce o çöpleri atalım diye düşünürken aslında etrafta belki de milyonlarca atık olduğunu fark ettim. Ve biraz daha faydalı bir şeyleri size anlatmaya karar verdim. Terk edilmiş otelde dedektörle yerin altında değerli bir şeyler arıyorduk. Ama yerin üstünde plastiğinden kağıdına, organik atığından işte camına kadar her şeyi bulduk. Bütün çöpler oradaydı. İçim cız etti ya. Memleketimiz burası bizim. Farkında mısınız? Mesela bir kot pantolonu çöpe attığınızda 8.000 litre suyu boşa harcamış oluyorsunuz. Size şöyle anlatayım. Bu 40.000 bardak su anlamına geliyor. 40.000 bardak. İnanılmaz bir rakam. Veya ülkemizde her yıl 1077 milyon kilogram elektronik atık atılıyor. Size tek bir şey söyleyeceğim. Bu ne kadara tekabül ediyor biliyor musunuz? 5 milyar akıllı telefonu sanki çöpe atmışız gibi bir şey. Harcanan suyu söylemiyorum bile. Yani bu geri dönüşüm olayına, sıfır atık olayına çok dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Sıfır Atık Vakfı 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında doğamızın ve geleceğimizin farkına varmamız ve sürdürülebilir yaşamı hayatımıza entegre edebilmemiz için Farkında Mısın isimli bir kampanya başlattı. Ben mesela bunları o terk edilmiş otelin etrafında orada burada topladım. Şimdi bunları örnek olsun diye geri dönüşüm kutusuna atacağım. Cam bölümüne. Allah, kağıt bile var. Kağıda attık. En çok plastik gidiyor bu arada. En çok plastik gördüm. Her tipi. Şuna bakın. Hele şunlar var ya, pikniğe gelenler atmış bırakmış gitmiş. Şöyle buraya girer mi ya? Neyse, örnek olsun, kırar sokarız. Organik atıklar aslında yok oluyor olabilir ama bunlar da geri dönüşümde çok işe yarıyor. O yüzden atarsak harika olur. Lütfen ama lütfen şu geri dönüşüm sıfır atık olayına dikkat edelim. Bu bizim memleketimiz ya. Eğer bunları böyle yapmazsak doğa bizi onları aynı şekilde hem ekonomik olarak hem de ekolojik olarak geri atıyor. Durum çok iyi değil. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Şimdi otel odasına giriyorduk. Devam edelim. Hadi içeri girelim. Daha temiz bir oda var karşımızda. Daha temiz dedik ama. Daha kötüymüş lan burası. Abi niye bu kadar kavanoz var burada? Dışarıdan daha temiz. Buranın müşterisi kötü bırakmış. Her yer kırık cam. Kaan! Oğlum boxer'ını burada unutmuşsun. Bak. Onu arıyordum ben de ya. Evet abi. Kaan'ın boxer'ı burada. Seni eviyorum. Gül. Oğlum burada satanist ayinler falan yapmış olmasınlar ya kavanozlarla. Yaklaşık 24 senedir kapalı burası ve her odada bir parti verilmiş. Ama oğlum manzaraya bakar mısın? Bir de bir narenciye kokusu geliyor. Çiçek kokusu. Tam alerjiye. Birebir. Ama çok güzel kokuyor. Ama burnum çok kötü. Zaten toz her taraf. Odalarda çok bir şey bulabileceğimizi düşünmüyorum ya. Daha çok bence yol üstünde, işte yürüme alanlarında, park alanlarında. Ama bir terk edilmiş otelin odalarını da göstermek istediğim için içeri girdik. Mesela şu aşağılarda da bayağı şey bulunur. Bakacağız. Bu ne lan? Kapı kilidi şeyi. Anladın mı? Hani menteşe. Böyle yerlerde bunlar çok güzel ama bir de böyle şeyler var bakın. Burada bildiğiniz ya milleti yiyorlar. Hani milleti işkillendirmek için ya da bildiğiniz hani bu işte sapkın diyebileceğimiz bir ayin yapılmış. İnşallah milleti yiyorlar. İnşallah. Ay tozda var ya. Bu ne? Şu an direktör konuşuyor, dile geldi. Evet. Hemen gördüm ne olduğunu ya. Para. Ne bu? Bu ne parası? TL bu ya. 1 TL. Yılı? 2016. Ne işi var bunun burada? Oğlum çizerken düşürmüşler. Şunun ne olduğunu soracağım ChatGPT'ye. Olası anlamlar. Tam benim dediğim gibi. Okült ya da ezoterik ilgisi olan biri tarafından çizilmiş olabilir. Korkutma, mistik atmosfer yaratma veya dikkat çekme amaçlı yapılmış olabilir. Gerçek bir büyü, ritüel içerikli değil, estetik ya da eğlence amaçlıdır diyor. Bir anlam ifade etmiyormuş. Ama diyor ki tavsiye olarak. Bu tarz semboller her zaman tehlikeli anlamlar taşımaz. Ancak yerel halkın korkmasını ya da yanlış anlamasını sağlayabilir. Eğer bulunduğun yerde sık görülüyorsa bir güvenlik ya da yerel otoriteye haber vermek iyi olabilir. Yani bunu gelmiş çoluk çocuk çizmiş işte. Bir anlamı yok yani. Harfler de bir anlam içermiyormuş. Ben ChatGPT'nin yalancısıyım. Böyle ayinleri bilmem. Çok şükür. Çok şükür. Aynen öyle. Bilmek de nasip olabilirdi Allah muhafaza. Oha! O ne lan? Oğlum o ne?
Gelmiş burada şeytan ayini yapmış. Ayini yaparken 1 lira düşürmüş. Oğlum şu çok iyi değil mi? Oha. Musab bir şey buldum. Ötüyor mu şey? İşte Dedektör? ötecek. Metal galiba çünkü. Gerçekten çok güzelmiş. Ama tehlikeli, bunun çok altında durmamak lazım. Bak ucunda ampul duyuları falan var. Gece yanıyormuş bu. Ne güzel ortam kurmuşlar. Burada çok güzel yürünürmüş abi. Aynen öyle. Lafın güzelliğini. Evet abi. Yürüme yolu. Vay anasını ya. Burada cidden çok güzel tatil yapılırmış ya. Birileri yapmış vakti zamanında. Bak şurası da enteresan bir yer. Buralar bayağı terk edilmiş bu arada. Musab baksana. Bayağı enteresan. Şurada bir şey var. Siyah küp bu arada. Alerjimizi mahvetti. Yani Doktor House izlediysen siyah küp sıkıntılı. Ne var daha hasta siyah küple alakalı ya? Her bölümde siyah küple alakalı bir şey var ya. İlk diyorlar ki evde siyah küp var. Ondan olabilir. Düşün her şey için. Abi buralar enteresan mesela bak. Neydi acaba burası? Havuz mu? Yok. İçeride öyle bir havuz yok. Ve kaç cam üst üste bu arada? Yani çift cam, 3 cam. Musab sen camlardan gözünü sevdiğim. Oha 74. Bu ne? Kilit. Kilit. Hmm. Gerçi bu camların patlamasından şaşırmamak Evet lazım. aynen öyle kilit. Pirinçten para eder bu biraz. Yani satmayacağız tabii bunları da. Yani şu ana kadar gerçekten enteresan şeyler bulduk. Bu ne ya? Aa, taş. Yok o ötmemiş. Ama çok güzel bir taş ya. Bunu acaba bu videoya özel bir tane kolye ucu mu yapsak? Bence olur. He? Neden? Sonra ne yapacağız o kolye ucunu? Aa bizim bir internet sitemiz var ya. Allah Musab Allah. ya valla. Allah'ın işareti. Aynen gerçekten ama bu harbiden tesadüf. A-Top Store'da şuna özel bir kolye ucu yapacağım arkadaşlar. Bu videoya özel. Sadece bir tane olacak. Belki anahtarlık da yaparız. Bu taş neymiş ya? Bir dakika. Şimdi benim bir tane uygulama var da taşın cinsini söyleyen. Bunu bir çekmek istiyorum. Bazalt. Elde edilmesi kolay diyor. Çok özel bir taş değilmiş ama sonuçta çok güzel bu hale gelmiş. Zımparalanmış. İstesen böyle zımparalayamazsın. Bunu bir kolye ucu yapacağım. Alacak olan şimdiden hayırlı. Aynen hayırlı olsun. Şimdi arkadaşlar bakın taş burada, o bulduğum taş. Önce bunu delmem gerekiyor. Elmas uçlu bir matkap ucuyla. Çok toz çıkacak. Önce şunda denedim. Bakın hafif deldi. Şimdi sıra bunda. İnşallah parçalamadan delebileceğim. Kırıldı ya. Baksanıza. Kırıldı görüyor musunuz? Ama aklıma başka bir şey geldi. Arkadaşlar üzgünüm. Adam edemiyorum bunu. Size videoda söz vermiştim. Ama taş işlemek kolay değilmiş. Onu öğrendim ama bu işi çözeceğim. Söz veriyorum size. Bu arada dümen falan değil ha. Öyle danışıklı dövüş değil. Biliyorsunuz geçen hafta zaten ilk tanıtımını yapmıştım. Böyle taş bileklikler. Yani internet sitemde böyle taş bileklikler var. Benim favorim şu Iron Opal, demir opali. Bunları bu videoyu izleyip benim bunu yapamadığımı gören arkadaşlara özel bir kodla, buraya yazıyorum kodu, %10 indirimle, bütün siteyi bu arada %10 indirimle satın alabilirsiniz sitedeki her şeyden. Özür mahiyetinde özrümü kabul etmenizi diliyorum. Ama söz veriyorum bu taş işini de çözeceğim. Demir işini çözdüm. Ahşap işini çözdüm sayılır. Bunu da çözeceğim. Neyse, hadi devam edelim aramaya. Beceremedim kolye yapmayı. Sahilde bakalım belki bir şeyler buluruz. Belli olmaz. Ama potansiyeli daha yüksek. Her zaman evet. Demir parçası bu. Bak seneler içinde görüyor musun? Dalgalarla, kumlarla aşınmış resmen. O değil mi? Ne peki bu? Taş o zaman. Yo ağır bayağı. Lan bu bir dakika. Değerli bir şey bulmuş oldu. Ay saçma sapan fosil olmasın. Demir kaplan gözü. Yaygın olmayan maden karışımı şifalı taş. Ulan saçma sapan ne bulduk? Krokidolit asbest. Asbest olabilirmiş lan içinde. Ha, toz halinde olmadığı sürece tipik olarak toksit değildir. Demir kaplan gözünü kesmeyi veya cilalamayı planlıyorsanız herhangi bir tuzun solunmasını solumayın diyor. Çünkü ciddi akciğer rahatsızlıklarına sebep olabilir. Avustralya kökenliymiş lan. Ne işin var burada ya? Abi çok ilginç. Neden böyle gözüküyormuş biliyor musunuz? Demir oksitleri ve silika açısından zengin minerallerin birbirini izleyen katmanlarından kaynaklanıyormuş bu. Koleksiyoncular ve araştırmacılar için de değerlidir. Takı yapımında da kullanılırmış. Ama işlememek lazım. Evet yani işlemeyelim abi. Ama enteresanmış, bunu alacağım. T-Rex kafasına benziyor bir taraftan. Ha gözü de var ha. Evet enteresan. Oha! Oo! Oğlum!
Al bunu al. Bak. Oha. Ne o? Hayda. Hayda Atilla mayda. Bu ne lan? Ya kesin çoluk çocuk şeyi değersiz bir şeydir ama. Sahibi yazsın abi. Vallahi sahibi yazsın. Bir bakıyormuşuz. Zümrüt, yakut, elmas, safir. Ararsanız açmam. Tabii bu gerçek değildir ya. Yani bence değildir. Ama görüntüsü insanı heyecanlı. Evet lan düşsek kumun altında bunu bulduk. Otelden daha şey burası. Daha bereketli. 0 TL ile başladık 1 milyonluk. Hayır çok da gömülmemişti biliyor musun? Bu öttüğü an gördüm. Bu arada arkadaşlar otelin plajı değil burası. Burası Kilyos sahili. Yani insanlar var burada. Otelin içi terk edilmiş. O yüzden zaten bu yeni. Çok yeni yani. Eski bir şey olmuş. Aynen. Evet şimdi ganimet sayımı. İlk zaten elime bu geliyor. Bir testere. Amerikan depo savaşları abimiz olsa derdi. 3 dolar. Sonra da adam çıkmadan onu 150 dolara başkasına satıyor. Okutur da hemen abi hastasıyım. Amerika'ya gideceğim. Gidince onunla video çekeceğim. Konuştum. Abdü'den daha önce konuştum da Abdü'ye kısmet oldu. Olsun önemli değil. Pil bilmem nesi. Yay. Kilit. T-light. Kolye ucu bulduk. 1 sent bulduk. Bence gerçek değil ama görüntüsü güzel. Bileklik. Şunları da bulduk. Şöyle vidalar falan. Şu demir kaplan gözünü bulduk. Bulduklarımız bunlar. Bir de 1 senti cebimde taşıyorum oğlum ne olur. Ha, pardon 1 lira bulduk. Ayin yapılan yerde. Onu unutmuşum. Vallahi tövbe tövbe. Ve bence videonun 2 tane yıldızı var abi. Biri bu, biri de şu 1 sent. Çok acayip. Üstünde Abraham Lincoln dans ediyor. Bu nasıl? Bunun hikayesini merak ediyorum. İşte bu dedektörle arama falan bu tür videolarda bu olaylar beni cezbediyor. Bu oraya nasıl geldi? Nasıl bir hikayeyle geldi acaba? Neyse. Ganimet bunlar. İzlediğiniz için teşekkürler.